Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkli hem çok güzel, yapılışı da oldukça kolay bir 5 şiş patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde böyle tarçın rengi ve beyaz olmak üzere 2 tane patiklik ip kullandım. Beyaz ipim Kartopu Flora, renk kodum K10. Bu tarçın rengi ipim ise yine Kartopu Flora'nın, renk kodum K263. Patiğimde kullandığım şişlerim ise hanımlar 3 numara. Zaten üzerinde de numaraları yazıyor. Hemen modelimi göstereceğim. İşte modelim bu şekilde. Çok güzel, çok şık, tatlı bir model oldu. Yapılışı da gerçekten çok kolay. Görüntüsü zarif. Patiğimiz böyle hanımlar. Bu şekilde. Hemen topuğumuzu da göstermek istiyorum. Bu şekilde. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Ben hemen patiğime başlamak istiyorum. Burun kısmından başlayacağız hanımlar, her zaman olduğu gibi 12 ilmek olarak. Öncelikle 12 ilmeğimi atıyorum. Ben bu başlama tekniğini bütün 5 şiş patik videolarımda detaylı olarak gösterdim. Şimdi sil baştan yeniden anlatıyorum. Sebebi şu: bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. Ayrıca kanalımda farklı 5 şiş patik başlama teknikleri de var. Sizler patiğinize dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Bakalım kaç ilmeğimiz olmuş? 4, 8, 12 ilmeğim olmuş. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümde patiğimin arka yüzündeyim. İkinci şişimi alacağım ve örmeye başlıyorum. İlk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi de ön yüzdeyim hanımlar. Bu aşamada tamamen düz örgü uygulaması yapacağız ve 5 şişe de geçeceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Üçüncü ilmeğim, 4, 5 ve bir ilmek daha ördüm, 6. Şimdi bir 6 ilmek daha öreceğim. Onu da ikinci şişimle öreceğim hanımlar. Yani 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar 2 şişime eşit olarak paylaştırıyorum. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden hanımlar ilmekler çıkaracağız. Üçüncü şişime ilk ilmeğimi hemen şu kenardan ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkartıyorum. Devamında gelen ilmeklerimi çıkartmak için de başlangıç yerimiz biraz sıkı olduğu için tığımdan yardım alacağım. Sırasıyla başlangıç yerlerine girip tığım ile ilmek çıkartıp şişime takıyorum. Burada 2 ilmeğim oldu. Yeniden ilmek çıkarttım, şişime taktım. 3 ilmek oldu. Bakın başlangıç yerinde ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum ve şişime takıyorum. 4 oldu. 5 ve bir ilmek daha çıkarttım. 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkartacağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5 ve bir ilmek daha çıkartıp takıyorum. 6. 4 şişimde de 6'şar tane ilmeğim oldu. 5. şişimi aldım ve örmeye başlayacağım. Hanımlar, bir sıra boyunca 4 şişimdeki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur: 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. Şimdi de boşalan şişim ile ikinci şişimdeki 6 ilmeğimi örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum hanımlar. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de normalde düz olarak örüyorum. Şimdi hanımlar, bir sırayı tamamlamış olduk. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de ördük. Şimdi artırma zamanı. Şöyle patik burnumuza baktığımız anda artırma işlemini bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen bakın bu sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi öreceğim. 1, 2. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şuradaki ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan ilmeklerimi de yine normal örüyorum. Böylece birinci şişimde 7 ilmeğim oldu.
Şimdi ikinci şişime geldim. Kenarımız hanımlar şöyle baktığımız anda bu sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve ikinci şişimde de artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim de yine düz örülüyor. İkinci şişimde de 7 ilmeğim oldu. Üçüncüye geldim. Burada da hanımlar kenarımız hemen bu sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi öreceğim. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan 4 ilmeğimi de yine düz örüyorum. Üçüncü şişimde de böylece 7 ilmeğim oldu. 4 şişimizdeki ilmek sayıları da eşit olmalı. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Şöyle baktığımız anda kenar burada kendi sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de artırmalarımızı yaptık hanımlar. Şimdi bir sıra artırma yapmıştık. Bu sıramızda da ilmeklerimizin hepsini düz olarak öreceğiz. Yani bir sıra artırma yapıyoruz. Bir sıra ilmeklerimizi artırma yapmadan düz olarak örüyoruz. Sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. Şu anda ikinci şişimdeki 7 ilmeğimi ördüm. Üçüncü şişime geldim. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de yine düz olarak öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini tekrar hatırlatmak istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. 4. şişimdeki ilmeklerimi de yine düz ördüm. Geldik yeniden artırma işlemine. Hanımlar ilk şişimdeyim. Kenar hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan ilmeklerimi yine düz örülüyor. İkinci şişime geldim. Burada da kenarımız sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Üçüncü şişime geldim. Kenar hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Devamında gelen ilmeklerim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er tane ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenar sol tarafta hanımlar. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve burada da artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altında hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Böylece hanımlar 4 şişimizde de 8'er tane ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra boyunca 4 şişimizdeki ilmekleri de düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Bu şekilde patiğimizin burnunu tamamlayacağız. Hanımlar ben bu patiğimde her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırma yaptım ve modelimi kurdum. Modelimiz 6 ilmek ve katları üzerine kurulduğu için bu şekilde 15'er ilmek artırınca 4 şişte de 60 ilmeğimiz oluyor. Hani 60, 66 hani 6 ilmek ve katlar olarak hesaplayarak şişlere ilmekleri atacaksınız hanımlar. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim, ardından da birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar ben her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmadan sonra hanımlar bir sıra düz örmedim. Hemen modele başlayacağım. Öncelikle modeli kurabilmek adına ilk zemini yapabilmek için bu sıramızda ilmeklerimizi ters öreceğiz hanımlar. Bakın ilmeklerimi sırasıyla ters olarak öreceğim. Bu şekilde ön yüze ters örgü düşüyor. 4 şişimdeki ilmeklerimi de bu şekilde bir sıra boyunca ters öreceğim. Sırasıyla örüyorum. İlk şişimi ördüm hanımlar. İkinci şişime geldim. Yine ikinci şişimdeki ilmeklerimi de aynı şekilde ters örmeye devam edeceğim. Hani bir sıra derken 4 şişimizdeki ilmeklerimizde de aynı işlemi uygulayacağız.
İkinci şişimi de tamamladım. Üçüncü şişime geldim. Burada da ters örmeye yine devam edeceğim. Dördüncü şişime geldim. Yine dördüncü şişimdeki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Evet, bir sıra boyunca hanımlar ilmeklerimizi ters olarak ördük. Şimdi modelimize başlayacağız. Bunun için de hemen beyaz ipimi hazırladım. Beyaz ipimi ekleyeceğim. Hanımlar, modelimiz toplam 4 sıradan oluşuyor. İlk 2 sırasını beyaz ipimizle yapacağız. Diğer 2 sırasını da 3 ve 4. sırasında yani tarçın renk ipimizle öreceğiz. Bu aşamada hanımlar ilk ilmeğimi, tarçın ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Ardından beyaz ipimi buraya ekliyorum. Hanımlar, beyaz ipimizle şu şekilde örüyoruz. Bakın, ilmeğimi örüyorum. İlmeğimi örerken ipimi şişime 2 kere doluyorum. Bakın, 1, 2. 2 kere dolayarak örüyorum. Bakın, beyaz ipimi şişime 2 kere dolayarak örüyorum. Böyle. Burada maksat ilmeklerimizi genişletmek. Burada patiğimi sonradan sökülüp açılmasın diye hemen beyaz ipimin ucunu tarçın ipime şöyle 2 tane bağlıyorum. Sıkı bir düğüm attım buraya. Bakın, 2 ilmeğimi bu şekilde ördüm hanımlar. 3. ilmeğimi de yine aynı şekilde beyaz ipimi şişime 2 kere dolayarak ilmeğimi örüyorum. 3 ilmek oldu. Bakın, yine 1, 2 kere doladım ipimi. Örüyorum. Bu şekilde 4 ilmek oldu. Bir daha yapacağım. 2 kere dolayarak ördüm. 5. 5 ilmeğimi bu şekilde ipimi şişime 2 kere dolayarak ördüm. 1 ilmek örmeden alıyorum tarçın ilmeğimi. Tekrardan 5 ilmeğimi aynı şekilde öreceğim. İpimi şişime 2 kere dolayarak örüyorum. 2 oldu. 3, 4, 5. 5 ilmeğimizi bu şekilde örüyoruz. Bir tarçın ilmeğimizi örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Tekrardan 5 ilmeğimi aynı şekilde öreceğim. 2 oldu. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu 3. ilmeğim. Şu 4. ilmeğim. 5. ilmeğim. Bir tarçınımı örmeden aldım. Tekrardan 5 ilmeğimi beyaz ipimle yine aynı şekilde örüyorum. İpimi şişime 2 kere dolayarak şöyle örüyorum. 4 oldu. Şu da 5. Bir tarçın ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan 5 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4. Şu da 5. ilmeğim. İkinci şişimden devam edeceğim. Burada da yine bir ilmek örmeden sağ şişime alıyorum. Üçüncü şişimde tekrar 5 ilmeğimi beyaz ipimle 2 kere dolayarak öreceğim. Modelimizin birinci sırası hanımlar bu şekilde örülüyor. Şu 4 ilmek oldu. Şu da 5. ilmeğim. Bir tarçınımı örmeden aldım. Devam ediyorum. Yine aynı şekilde 5 ilmeğimi örüyorum. 3 oldu. 4, 5. Bir tarçın ilmeğimi örmeden aldım. Yeniden 5 ilmek öreceğim. 1, 2, 4. şişimden devam ediyorum. Şu 3. ilmeğim. Şu 4. Şu da 5. ilmeğim. Bir tarçınımı örmeden alıyorum. Tekrar 5 ilmeğimi öreceğim. Ve bir tarçın ilmeğimi örmeden aldım. Son 5 ilmeğim kaldı. Son 5 ilmeğimi de yine aynı şekilde beyaz ipimi şişime 2 kere dolayarak örüyorum. 3 oldu. 4 ve sonuncu ilmeğimi de aynı şekilde örüyorum. 5. Hanımlar, bir sıramızı tamamladık hanımlar. Şimdi geldik ikinci sıramıza modelimizde. Bu sıramızda yine bu tarçın olan ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Bu 5 tane ilmeğimiz vardı. Bakın hanımlar, ilmeklerimi açıyorum. Böylece uzun ilmek elde ediyorum. Böyle. Bakın, ilmeklerimi açtım. 5 tane uzun beyaz ilmeğim oldu. Şimdi 5 ilmeğimi tekrar sol şişime alıyorum.
5 ilmeğimin 5'ini birlikte örüyorum. Bakın 5 ilmeğimi sol şişimden çıkartmadım. İpimi şişime bir kere doluyorum. Bakın 2 ilmek oldu. Aynı yere girip 1 ilmek daha çıkartıyorum. 3 ilmek oldu. Tekrar ipimi şişime bir kere doluyorum. 4 oldu. Aynı yerden 1 ilmek daha çıkartıyorum. 5. 5 ilmeğin içinden 5 ilmek çıkarttık. Şimdi 5 ilmeğimi şişimden sırasıyla bırakıyorum. Şeklimiz böyle. Yine tarçın ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım hanımlar. Tekrar bu sıradaki 5 ilmeğimi açacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 ilmeğimin 5'ini birlikte öreceğim hanımlar. Bakın. 5 ilmeğin içinden 1 ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. 1 ilmek daha çıkartıyorum. 3 oldu. İpimi şişime bir kere doladım. 4 ilmek oldu. Aynı yerden 1 ilmek daha çıkartıyorum bu şekilde. Toplamda burada hanımlar şöyle 5 ilmeğimiz oluyor. Sol şişimi bırakıyorum hanımlar. Yeniden bir tarçın ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi sıradaki 5 ilmek üzerinden işlem yapacağım. 1, 2, işte diğer ilmeklerimi de hanımlar bu şekilde ikinci şişimden alacağım. 3, 4, 5. Hani şişlerimizdeki ilmekler bu sıramızda böyle kaymış gibi görünüyor. Fakat hiç önemli değil hanımlar. Model kurulumu gereği bunu yapmamız gerekiyor. Biz normalde bakın şu bilek ayrımına geldiğinde tekrar şişlerimizi, ilmeklerimizi, şişlerimizi aynı şekilde 15'er 15'er yerleştireceğiz. Modelde herhangi bir bozulma olmuyor. Tekrardan bu 5 ilmeğimi alıyorum şişime. Yine 5 ilmeğin içinden 5 ilmek çıkartıyorum. Şu 3 ilmek oldu. Bir daha ipimi şişime doluyorum. 1 ilmek daha çıkarttım. 5. Bu şekilde hanımlar. Gördüğünüz gibi şeklimiz, desenimiz böyle. İkinci şişime geldim. Yine buradaki tarçınımı örmeden alıyorum. 5 beyaz ilmeğimi şöyle sağ şişime aldım. Bu 5 ilmeğin 5'ini birden örüyorum yine. Aynı işleme devam ediyoruz hanımlar. 3 ilmek oldu. İpimi şişime doladım. 1 ilmek daha çıkarttım. Bu şekilde bakın burada 5 ilmeğimiz oldu. Tarçın ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine 5 ilmeğimi böyle açıyorum. 5 tane uzunca ilmeğimiz oldu. Sonrasında 5 ilmeğimin 5'ini birlikte yine aynı şekilde örüyorum. Yani 5 ilmeğin içinden 5 ilmek çıkartıyoruz. Bu şekilde. Üçüncü şişimdeyim. Yine tarçın ilmeğimi örmeden alıyorum. 5 ilmeğimi açıyorum hanımlar. Ardından bu 5 ilmeğimin 5'ini birlikte örüyorum. Bakın 5 ilmeğimi sol şişimden bırakmadan ipimi şişime doladım. Aynı yerden 1 ilmek daha çıkartıyorum. Bir kere daha doladım. 4 ilmek oldu. 1 ilmek daha çıkartıyorum. Böylece bakın 5 ilmeğimiz oldu. Tarçın ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine sıradaki 5 ilmeğimi açıyorum. Bu şekilde uzun 5 ilmeğim yine oluştu. 5 ilmeğin 5'ini birlikte ördüm. İpimi doluyorum. Aynı yerden 1 ilmek daha çıkarttım. İpimi şişime bir kere doladım. Aynı yerden 1 ilmek daha çıkarttım. Bir tarçın ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Tekrar sıradaki 5 ilmeği açıyorum. 2 oldu. Hanımlar 4. şişimdeki ilmeklerimden yardım alacağım. Bakın 2 ilmek buradaydı. Şu 3. ilmeğim. Şu 4. Şu da 5. ilmeğim. Tekrardan bu 5 ilmeğimin 5'ini birlikte örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Aynı yerden 1 ilmek daha çıkartıyorum. Bir kere daha doladım. 1 ilmek daha çıkarttım. Yine 5 ilmek çıkarttım. 4. şişime geldim. Tarçın ilmeğimi örmeden alıyorum ve sıradaki 5 ilmeğimi açıyorum. Yine bu 5 ilmeğin 5'ini birlikte ördüm. İpimi şişime doluyorum. Aynı yerden 1 ilmek daha çıkarttım. Bir kere daha doladım. Aynı 5 ilmeğin içinden 1 ilmek daha çıkarttım. Bir tane tarçın ilmeğimi örmeden alıyorum. Son 5 ilmeğim kaldı. Son 5 ilmeğimi de aynı şekilde öreceğim hanımlar. Bakın 5 ilmeğin 5'ini birden örüyorum. İpimi doladım. Aynı yerden 1 ilmek daha çıkarttım. İpimi şişime bir kere daha doladım. Aynı yerden 1 ilmek daha çıkarttım. Bu şekilde hanımlar modelimizin ilk 2 sırasını beyaz ipimiz ile tamamladık. Şimdi tarçın rengi ipimi elime alıyorum. İlmeklerimi öreceğim hanımlar. Bakın buradaki ilk tarçın ilmeğimi tarçın rengi ipim ile öreceğim. Bu ilmeğimi örerken hanımlar bakın alttan şu beyaz ip geçişi vardı. Burada düğüm atmıştık ama bakın şurada. Tarçın ilmeğimi arkadaki bu beyaz iple birlikte alıyorum. Düz olarak örüyorum hanımlar.
Sonra bu 5 tane ilmeğimiz vardı beyaz. Sırasıyla bu 5 ilmeğimi de yine düz öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5. Bakın sırasıyla ilmeklerimi düz ördüm. Tarçın rengi ilmeğimi örerken bakın yine alttan şöyle beyaz ip geçişi var hemen altta şu. Bu ip ile birlikte örüyorum. Hanımlar böyle yapmamızın sebebi şu, bu model aralarında buralarda delik delik görüntü oluşmuyor bu şekilde yaparsak. Buna dikkat edelim. Tekrardan 5 tane beyaz ilmeğimi yine normal örüyorum. Bakın tarçın rengi ilmeğime geldim. Hemen şu arkadan şu krem rengi beyaz ilmeğimi beyaz ilmeğimle birlikte tarçın ilmeğimi düz örüyorum. İkisini bir ördüm. Tekrardan 5 tane beyaz ilmeğimi düz örüyorum sırasıyla. Bu şekilde. İkinci şişime geldim. Hemen burada da hanımlar tarçın ilmeğim var. Bu ilmeğimi örerken bakın hemen altta şuradaki beyaz ilmeğimi alıyorum. Bu tarçın ilmeğimle bu beyaz arkadan gelen ipi aynı anda örüyorum. Sonrasında bu 5 tane beyaz ilmeğimi öreceğim. Yeniden bakın tarçın ilmeğim var. Hemen arkada beyaz ip var. Şu bakın geçişteki ipimiz. İkisini birlikte örüyorum. Yeniden buradaki 5 tane beyaz ilmeği sırasıyla düz örüyorum. Modelimizin 3. sırası böyle yapılıyor hanımlar. 3. şişime geldim. Bakın buradaki ilk ilmeğim tarçın. Bu ilmeğimle hemen arkadaki şu beyaz ipi alıyorum, geçiş ipini. İkisini örüyorum. 5 tane beyaz ilmeği sırasıyla düz olarak örüyorum. Tarçınımı yine arkadaki şu iple birlikte alarak örüyorum. 5 tane beyaz ilmeğimi sırasıyla düz örüyorum. Tekrardan tarçın ilmeğimi arkadaki beyaz iple birlikte örüyorum. 5 ilmeğimi de yine düz ördüm. 4. şişime geldim. Yine burada da hanımlar bakın tarçın ilmeğim var, ilk ilmeğim. Arkadaki şu beyaz ip geçişi var. İkisini örüyorum. 5 beyaz ilmeğime geldim. Yine bunları da düz ördüm. Bakın yine bir tarçın ilmeğim var. Arkada şu ipimle birlikte alarak örüyorum. Ve 5 ilmeğimi de düz örüyorum. Böylece hanımlar modelimizde 3. sıramızı tamamladık. Geldik modelimizde 4. ve sonuncu sıramıza. Yine tarçın ipimizle devam edeceğiz. Hanımlar bu sıramızda ilmeklerimizin hepsini ters olarak öreceğiz. Hepsi ters örülecek. Bakın ters örgü uygulaması yapacağım. Modelimizin 4. sırasında hanımlar yapacağımız işlem bu. İlmeklerimizin hepsini ters olarak örüyoruz. Bakın bu şekilde hepsini sırasıyla ters ördüm. Şimdi hanımlar diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de bakın şu başlangıç yerine kadar ters olarak örelim gelelim. Evet hanımlar diğer 3 şişimdeki ilmeklerimi de ters olarak ördüm. Başlangıç yerine geldik. İkinci modele başlayacağız. Hanımlar modelimiz kaydırmalı bir model. Bu şekilde kaydırmalı olarak devam ediyor. İkinci modelimizi kurarken hanımlar kenarımızda yarım model görüntüsü oluşmasın diye idareten ödünç olarak bu 4. şişimize ilk şişimizden 3 ilmeğimizi ödünç vereceğiz. 1, 2, 3. 3 ilmeğimi verdim. İkinci modeli kurarken ödünç veriyorum. Üçüncü modeli kurarken 3 ilmeğimi 4. şişinden geri alacağım. Hani bu şekilde. Hani birinci, 3. 5. 7. modelimizi yaparken yine normal ilk modeli yaparken yaptığımız gibi yapacağız. Fakat ikinci, 4. 6. modelimizi yaparken şişlerimizi 4. şişimizden 4. şişimize ilk şişimizden 3 ilmeği geçireceğiz. Hani kenarda bakın patiğimizin tam olarak şu kenarında yarım model görüntüsü oluşmasın diye bunu yapıyoruz. 3 ilmeğimi 4. şişime idareten borç verdim şimdilik. Borç diye düşünelim onu. Şimdi ikinci modelimin ilk sırasındayım. Beyaz ipimle devam edeceğim. Hanımlar bakın burada yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tam bu ortadaki 5 ilmek üzerine işlem yapacağım. Bakın tam bu ortadaki 5 ilmek üzerine. Bakın aradaki bir önceki modelde bu ortadaki ilmeğim aradaki bir ilmek düz tarçınımızdı. Bu şimdi tam ortaya gelecek ve yine buraya model kurulumu yapacağız. Şimdi 5 ilmeğimi hanımlar ipimi şişime 2 kere dolayarak beyaz ipimle örüyorum. Şu 3. ilmeğim, şu 4. şu da 5. 5 ilmeğimi bu şekilde ördüm. Bakın bir tarçınımı örmeden alıyorum. 5 ilmeğimi öreceğim. Bir tarçınımı örmeden alacağım.
Modelimiz hanımlar bu şekilde devam edecek burada. Bakın 4, 5 ilmeğimi ördüm. Bir tarçınımı örmeden aldım. Tekrardan 5 ilmeğimi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim. Üçüncü şişimden devam ediyorum. Şu üçüncü ilmeğim. Şu dördüncü. Şu da beşinci. Bir tarçınımı örmeden alıyorum. Tekrardan 5 ilmeğimi aynı şekilde örüyorum. 3, 4, 5. Bir tarçınımızı örmeden alıyoruz. Yeniden 5 ilmeğimi örüyorum. 2 oldu. Üçüncü şişimden devam ediyorum. Şu üçüncü ilmeğim. Şu dördüncü. Şu da beşinci. Bir tarçınımı örmeden aldım. Tekrardan 5 ilmek örüyoruz. Aradaki bir renkli ilmeğimizi örmeden alıyoruz hanımlar. 4 oldu. 5. Bir tane ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan 5 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3. Şu 4. Şu da 5. Bir ilmeğimi örmeden alıyorum. Yeniden 5 ilmek öreceğim. 1. İkinci ilmeğim. Dördüncü şişimden devam ediyorum hanımlar. Şu üçüncü ilmeğim. Şu dördüncü ilmeğim. Şu da beşinci ilmeğim. Bir ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan 5 ilmeğimi aynı şekilde öreceğim. 2, 3, 4, 5. Bir tarçınımı örmeden aldım. Şişimde kalan son 5 ilmeğimi de yine beyaz ipimle aynı şekilde öreceğim hanımlar. 2 oldu. Üçüncü ilmeğim. Dördüncü ve beşinci. Modelimizde ilk sıramızı tamamladık. Geldik modelimizde ikinci sıramıza. Yine tarçın ilmeğimi örmeden alıyorum. 5 beyaz ilmeğimi açıyorum hanımlar. Bu şekilde 5 beyaz ilmeğimi açtım. 5 ilmeğin 5'ini birlikte öreceğim şimdi. Bakın. Şöyle ipimi şişime doluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. İpimi şişime bir daha doladım. Bir ilmek daha çıkarttım. 5 ilmeğin içinden böylece 5 ilmek çıkarttık. Bir tane tarçın ilmeğimi örmeden aldım. Devam ediyorum yine 5 ilmeğimi örmeden böyle açıyorum pardon. Bakın 5 uzun ilmeğim oldu. Yine 5 ilmeğin içinden 5 ilmek çıkartıyorum. Model aynı fakat kaydırmalı gidiyor hanımlar. Bakın 5 ilmekten 5 ilmek çıkarttım. Tarçınımı örmeden alıyorum. Şimdi burada 2 ilmek var hanımlar. Diğer ikinci şişimden ilmekleri toplayacağım. Bu şekilde yapacağım. Şimdi buralardaki ilmekleri açıyoruz. Bakın birinci ilmeğim 2, 3, 4, 5. Yine 5 ilmeğimin 5'ini birlikte ördüm. İpimi doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Bir daha doladım. 5. ilmeğimi çıkarttım. Bir tarçınımı örmeden aldım. Tekrardan 5 ilmek hanımlar açıyorum. Şöyle aynı şekilde 5 ilmeğin 5'ini birden örüyorum. Yani 5 ilmeğin içinden bu şekilde 5 ilmek çıkartıyoruz. Bir tarçınımı örmeden aldım. Bakın burada da hanımlar 2 ilmek var. Bunun hepsini şöyle 3. şişe aktararak örelim. Çünkü 5 ilmek üzerine işlem yapacağız. Bakın şu ilk 2 ilmeği şöyle açtım. Şu 3. ilmeğim 4. Şu da 5. ilmeğim. Şu 5 ilmeğin içinden yine 5 ilmek çıkartıyoruz. Bu şekilde. Tarçınımı örmeden aldım. Tekrardan 5 ilmeğimi açıyorum. Şu 3. Şu 4. Şu da 5. 5 ilmeğin 5'ini birlikte ördüm. İp artırma yaptım. Bir daha ördüm. Artırdım. Bir ilmek daha çıkarttım. Tarçınımı örmeden alıyorum. Tekrardan 5 ilmeğimi açacağım. İkinci modelimizin ikinci sırası. Aynı işleme devam ediyoruz hanımlar. Tarçınımı yine örmeden aldım. Bakın burada 2 ilmeğim kaldı. 4. şişime aktararak gideceğim. Çünkü 5 beyazımın yan yana olması gerekiyor aynı şişte. Bakın 1, 2 ilmekleri açıyorum. 3, 4 ve 5. Hepsini birlikte örüyorum. İpimi işime doluyorum. Bir ilmek daha çıkartıyorum. Bir kere daha dolayıp 5. ilmeği de çıkartıyorum. Son iki modelimiz kaldı hanımlar. Bunu da yine aynı şekilde yapıyoruz. Bakın bir tarçınım var arada. Bunu örmeden aldım. Tekrardan 5 tane ilmeğim var. Bu 5 ilmeğimin 5'ini yine aynı şekilde birlikte örüyorum.
Şöyle 3 ilmek oldu. Bir ipimi işime doluyorum ve aynı yere girip bir ilmek daha çıkarttım. 5 ilmek oldu. Evet hanımlar, şimdi tarçın rengi ipimi elime aldım. Modelimin 3. sırasındayım. Şimdi aradaki bir tarçın ilmeğimi örerken alttaki şu ip geçişimiz var hanımlar. Bu iple beyaz iple birlikte örüyorum. Bu 5 tane beyaz ilmeğimi normal düz örüyorum. Aralardaki tarçın rengi ilmeğimi örerken alttan şu bakın beyaz ip geçişine de şişimi taktım. İkisini birlikte örüyorum. Modelimizin 3. sırasında hanımlar yapacağımız işlem bu. Beyaz ilmeklerimizi 5 ilmeğimizi düz örüyoruz. Tarçın rengi ilmeğimizi örerken bakın alttaki beyaz ip geçişinde şişimize takıyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Yapacağımız işlem bu hanımlar 3. sıramızda. Diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 şişimdeki ilmeklerimi de aynı şekilde düz ördüm. Şimdi modelimizde 4. sıramızdayız. Bu sıramızda da hanımlar ilmeklerimizin hepsini ters öreceğiz. Tarçın rengi ipimiz ile ilmeklerimizin tamamını bu şekilde ters olarak örüyoruz. Böyle hanımlar. Diğer 3 şişimizde yine aynı şekilde ters olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ters ördüm geldim. Şimdi 2. modeli de bitirdik. 3. modele başlayacağız. 2. modeli yaparken hanımlar 4. şişimizden 4. şişimizde ilk şişimizden 3 ilmek vermiştik. Şimdi 3 ilmeğimi geri ilk şişime alıyorum hanımlar. Yapacağımız işlem böyle. Şimdi ilk modeli yaparken normal 15 ilmek üzerinden yapmıştık. İkinci modeli yaparken 4. şişimize ilk şişimizden 3 ilmek aktarmıştık. Şimdi 3. modeli yapacağız. Tekrar ilmeklerimizi geri aldık. Yani 1. 3. 5. 7. modelimizi yaparken bu şekilde yapacağız. 2, 4, 6, 8. 2. 4. ve 6. modelimizi yaparken de 4. şişimizden hanımlar 4. şişimize ilk şişimizden 3 ilmeği vereceğiz. Hani model bu şekilde yapılınca kenarlarda da yarım model görüntüsü oluşmuyor. Şimdi 3 ilmeğimi tekrar yerli yerine koydum. Modelime yine başlayacağım 3. modelime. Yine bakın ilk ilmeğimi tarçın ilmeğimi örmeden alacağım. Tekrar diğer 5 ilmeğimi ipimi şişime 2 kere dolayarak bu şekilde öreceğim hanımlar. Bakın şu 3. ilmeğim, şu 4. Şu da 5. ilmeğim. Bakın tam ortadaki bir tarçın ilmeğimi örmeden alıyorum. Model bu şekilde hanımlar tam ortalı kurulmuş oluyor. Modelimiz yapılacağı modelimizin yapım şekli kısaca bu şekilde. Yine aynı şekilde bakın 3. modelimizde yapıyoruz. 5 beyaz bir tarçın olacak şekilde bu şekilde ilmeklerimizi yine öreceğiz hanımlar. 4. modelimizi yaparken de yine 1. şişimizden 4. şişimize 3 tane ilmek vereceğiz. 5. modelimizi yaparken ilmeklerimizi geri alacağız. Bu şekilde. Model böyle devam edecek hanımlar. Bakın 3. modeli başlattık. Her 4 sırada bir model zaten kendini yeniliyor. Hanımlar ben bu patiğimin ön bölümüne toplamda bu şekilde bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane model kurdum. Bu benim elimin ölçülerine göre tam geldi. Sizler bu aşamada modelinizi yaparken bakın şöyle patiğinizi ayağınıza giyerek yapın. Şöyle deneyin. Şöyle patiğinizi alın. Şu şekilde ayağınıza ölçerek yapın hanımlar. Bu bilek bölümüne kadar mı yapacaksınız? Daha mı kısa yapacaksınız? Artık siz bilirsiniz. Ne kadar yapmak isterseniz ayağınızı ölçerek bilek bölümüne kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde hanımlar ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Büyük ya da küçük oldu diye bir sorun yaşamazsınız. Dediğim gibi ben 7 tane model yaptım. Benim ölçülerime göre tam geldi. Bakın 7. modelimi bitirdim. Hemen bilek ayrımına geçtim. Şimdi hep birlikte patiğimizin ön bölümünü kendi ölçülerimize göre yapalım gelelim. Ardından da birlikte bilek ayrımına geçeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım geldim. Toplamda 7 tane modelimi kurdum. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi ilmeklerimizi hanımlar eşitleyeceğiz şişlerimizi yeniden. Çünkü model itibariyle şişlerimizdeki ilmeklerde kaymalar olmuştu. Bakın 7. modelim ilk modelimin aynı hizadan olacaktı. 1, 2, 3, 4 hani şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hesaplayınca hanımlar ilk modelimizi yaparken bir tarçın örerek başlamıştık. Bakın ilk şişimizde ilmekler tutuyor. İlk şişimizden itibaren 15 ilmek sayarak yerleştirelim. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ilmek ilk şişimize geliyor. Bu 3 ilmeğin hemen ikinci şişime aktaracağım. 15 ilmek paylaştırmam gerekiyor. Şöyle. İlk şişimde 15 ilmeğim var. İkinciyi sayalım. 3, 6, 9, 12,
15. Bir ilmek fazla var burada hanımlar. Şu 16. ilmeğimizdi. Onu 3. şişime koydum. Şimdi 3. şişimdeki ilmeklerimi sayacağım. 5, 10, 12, 13, 14, 15. Burada da 4 ilmek fazlamız var. Bu 4 ilmeğimi de 4. şişime takacağım. 1, 2, 3, 4. Şimdi 4. şişimdeki ilmeklerimi sayayım. 3, 6, 9, 12, 15. Tekrardan hanımlar ilk başlangıçtaki gibi ilmeklerimizi 15'er 15'er düzgünce yerleştirdik. Hemen bilek ayrımına geçeceğiz hanımlar bu bölüme. Şimdi ilk şişimdeyim hanımlar. İlk 14 ilmeğimi öreceğim. Yani ilk şişimde son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Beyaz ipimi de hanımlar kestim. Bu arka tarafa bağladım. Artık patiğimizin devamında beyaz ipimizi kullanmayacağız. Renkli ipimizle devam edeceğiz. Bakın ilk şişimde son bir ilmeğim kalana kadar ördüm. Buradaki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi aldım. Bakın bu iki ilmeği birbiriyle şöyle yer değiştirerek öreceğim. Yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bu bilek ayrımında ilmekleri yer değiştirme sebebimiz şu. Bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi patiğimizin yan bölümlerine geçtik hanımlar. Patiğimizin şu yanlarına, şu kenarlarına 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi bilek bölümündeyiz. İlk 7 ilmeğim haroşa olduğu için düz olarak örüyorum. Bakın 4 ilmek oldu. 5, 6, 7. Bunlar haroşalarımdı. Devamında gelen ilmeklerimi de yine ön yüzdeyim düz olarak öreceğim. Hanımlar patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunmaktayız. Arka bölümde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Şu anda ön yüzde olduğum için ilmeklerimi düz örüyorum. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Geri dönüşte hanımlar arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğiz. İlmeklerimi ördüm. Bir diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bilek ayrımı yaptığımız son şişimize geçtik hanımlar. Yine burada da bilek ayrımına kadar ilmeklerimizi öreceğiz. Bakın burada hanımlar son 7 ilmeğim kaldı. Haroşa bilek bölümünde. Bu haroşalarımı da yine düz örüyorum. Hem arka yüzde haroşaları düz örüyorum. Bilek ayrımına geldik hanımlar. Bakın bilek ayrımı yaptığımız yere geldik. Şimdi geri döneceğiz. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Geri döneceğiz. Artık patiğimizin arkasında yapacağımız işlem bu. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için bakın ilk ilmeğimi burada örmeden alıyorum. Bu kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek düz öreceğim haroşalarım için. 2 ilmek oldu. 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek haroşamı düz ördüm. Bakın ön yüze bir diş haroşam düştü. Devamında gelen ilmeklerimi de hanımlar arka yüzdeyim. Ters örüyorum. Gördüğünüz gibi arka yüzde ters örgü uygulaması yapıyoruz. Bir diğer şişime geçtim. Tabanımdaki ilmeklerimi yine burayı da ters örüyorum. Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlemin hepi topu bu kadar hanımlar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer ilmeklerimizi düz öreceğiz. Arka yüzdeysek de ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Sadece kenarlarda 7'şer ilmek haroşalarımız var. Sadece kenarlardaki 7'şer haroşamızı haroşa olarak örmeye dikkat edelim. Başka yapılacak bir detay, püf nokta, model hiçbir şey yok patiğin arka bölümünde. Arkamız bu şekilde ilerliyor. Bilek ayrımı yaptım. Son şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimi ters öreceğim. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim burada. Bakın burada son 7 ilmeğime geldim. Buralar haroşa, düz olarak örüyorum. 7 haroşamı ördüm. Bilek ayrımına geldik hanımlar. Bakın bilek ayrımından sonra geri dönüyorum. Gördüğünüz gibi hanımlar buralarda bir diş haroşamız oluştu. Tekrardan ön yüzdeyim. Öncelikle ilk 7 ilmeğimi haroşamı düz öreceğim. Yine devamında gelen ilmeklerimi de bakın bu şekilde ön yüzde olduğum için düz öreceğim. Patiğimizin arkası bundan ibaret hanımlar.
Bu şekilde devam edecek. Bakın burada bir diş haroşamız oluştu bile bu kenarlarda. Hanımlar ben bu patiğimin bu arka bölümüne toplamda 14 diş 14 sıra haroşa yaptım. Benim elimin ölçülerine göre tam geldim. Bu aşamada patiğinizi hanımlar mutlaka ayağınıza ölçerek yapın. Patiğinizi ayağınıza giyeceksiniz. Bakın şu şekilde. Bu şekilde ayağınıza giyeceksiniz. Bakın zaten çok esnek bir model. Patiğinizin arka bölümünü topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Ben 14 diş haroşa ördüm ama belki siz 15 öreceksiniz. Belki 16, belki 18. Bu tamamen ölçülerinize göre değişiklik gösterebilir. Dediğim gibi mutlaka ölçerek yapın. Tam ölçüyü elde edin. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü örelim gelelim. Sonra birlikte topuğumuza başlayalım. Evet hanımlar patiğimin arka bölümünü ördüm ve geldim tamamladım. Şimdi topuğumuzu yapacağız. Öncesinde hanımlar bakın bilek ayrımından sonra şu bölüm genişlediği için ilmeklerimin hepsi bakın şöyle dümdüz duruyor. Tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben bu aşamada bana topuk kesiminde kolaylık sağlasın diye bu sol taraftaki şişime şöyle ön yüzden baktığımız anda soldaki şişime 26 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerin hepsini de bu sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu yapacağız. Topuk bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Model bütünlüğü sağlansın diye. Öncelikle 7 haroşamı ördüm. Patiğimin ön yüzündeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. İlk 25 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 26. ilmeğimi örerken öndeki ilmeği de alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. 25 ilmek ördüm. 26.'yı örerken kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 26 ilmek ayırmıştık hanımlar. Topuğumuz için bu orta kısmı baktığım anda burada da 7 ilmeğimiz kaldı. Buradaki 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri döneceğiz hanımlar. Yine bakın kesim yaptığım ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Bakın son 7 ilmeğime geldim haroşalarıma. Haroşalarımı da düz olarak örüyorum. Geri döndüm hanımlar, ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 25 ilmeğimi öreceğim. 26.'yı örerken kesimimi yapacağım. Öncelikle yine 7 haroşamı örüyorum. Yine ilmeklerimi sayarak örmeye devam edeceğim. Şu 8. ilmeğim 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26. ilmeğimi örerken şu ikisini alıyorum, birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimimizi de yaptık. Bir önceki sırada bu arada 7 ilmeğim vardı. Şimdi baktığımız anda 6 ilmek kaldı. Yani 1 ilmek eksildi. Hanımlar kesimimizi yaptık. Yine şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrardan ilk 25 ilmeği öreceğiz. 26.'yı örerken kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine bu aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi keselim ve gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi kestim geldim. İlk başta bu sol tarafa 26 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 26 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde böyle ikiye katlıyorum. Hanımlar ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime uygun bir tığım var. Bununla keseceğim. Şimdi benden taraftaki şişten bir ilmek alıyorum. İlk kesimimi yapacağım. İkinci şişten de bir ilmek aldım. İkisini birlikte keserek örüyorum. Diğer kesimlerim de şöyle oluyor. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçiriyorum. Bu şekilde ve tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde
gerçekleştiriyoruz. Şimdi kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde keselim gelelim. İlmeklerimi kestim geldim. Son 2'şer ilmeğim kaldı hanımlar. Birlikte keselim bunu da. Bakın yine ikinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Son ilmeklerimi de yine aynı şekilde aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçiriyorum. Artık şişlerin hepsi de boşa çıktı. Ve tığımdaki 2 ilmeği topluyorum. Buraya en son şöyle bir tane sıkı bir zincir çekip ipimi de kesiyorum. Hemen ipimizin ucunda gizleyelim hanımlar. Patiğimizi böylece bitirdik. Şimdi birlikte topuğumuza bakalım. Bu şekilde arka ilmek aralarından geçirerek ipimin ucunu gizliyorum. Bakın topuğumuz bu şekilde gördüğünüz gibi. Çok düzgün, izi bile belli değil. Çok zarif duruyor patiğimizin arka bölümünde. Patiğimiz hanımlar görüntü itibariyle böyle bakın gayet esnek bir model. Şöyle de göstereyim. Bir de manken ayağıma giydireyim hanımlar. Patiğimize öyle bakalım. Bir şiş patik sevenler için de çok güzel bir fikir oldu diye düşünüyorum. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin. Evet. Patiğimizi şöyle güzelce manken ayağıma da giydirdim. Bakın. Esneklik payını da yine göstereyim hanımlar. 5 şiş patikler böyle esnek olur. Ayakta rahat olur. Ayağı sarar. Modelimiz böyle. Hemen arka bölümünü göstermek istiyorum. Topuk kısmımız bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.